Ortaokul, liseyi Erzurum merkezde okuyup 98'de üniversite giriş yaptım. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgi Öğretmeni. 99 yılında üniversiteye gittim. Matematik öğretmenliğini okudum ve bitirdim. Toplam 14 yıl. Yani 15. yılımızda görevimizden ihraç olduk. Ben nereden bilecektim kardeş olmak için karındaş olmaya gerek olmadığını, ben nereden bilecektim her karındaşın da kardeş olmadığını. Kendi imkanlarımızla denizin üstünde kendimizi Yunanistan'a attık. Sonra da Hollanda'ya geldik. Benim diplomam burada geçerli olduğunu öğrendikten sonra dil çalışmaya başlamıştım. Ben Türkiye'den buraya tayin olmuş gibi hissederek göreve başladım. Sadece ağlıyordum yani. Bir hafta istisnasız ağlıyordum yani. Bu ne işte dedim ki bu Allah'ın yani isimleri dedim. Ne yapıyorsun dedim. Bunu okuyunca mutlu oluyorum. Beni rahatlatıyor. Bu çok güzel bir şey. Benim o yok dedi. Ve ağlamaya başlamıştım böyle. Ülkemden çıkmadan son akşam sabaha kadar uyumamıştım. Tekrar ben de gitmek istemiyorum yani. Hani ülkeme geri dönmek istemiyorum. Büyük kırgınlıklarım var. Artık buraya hizmet etmek istiyorum. Çünkü buraya da büyük bir vefa duyuyorum. Buraya geldikten sonra Ahmet Kaya'yı tanıdım ben. Şarkılarını ne demek istediğini yaşadın. Ahmet Kaya sen hoşça kal sevgili ülkem dedin. Ben de senin dediğin gibi dedim ama maalesef hoşça kalmıyorlar, hoşça kalmadılar. Umarım ileride hoşça kalırlar. Hollanda Zütphen'den herkese merhaba. Bugün Hollanda'da öğretmenliğini kazanan Duman ailesiyle birlikteyiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Erdem Bey merhaba, Filiz Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri gördük, daha iyi olduk. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz buralarda diye soracağım ama ondan önce sizleri kısaca bir tanımak istiyorum. Ben 1980 Erzurum Köprükü ilçesinin bir köyünde doğdum. İlkokulu kendi köyümde birleştirmeli bir sınıfta okudum. 8 çocuklu bir aile çocuğuyum, 5. çocuğuyum. Evimizde tek ilkokuldan sonra okula devam eden çocuk benim. Çünkü diğerleri ilkokul bittikten sonra köyümüzde ortaokul olmadığı için kimse okuyamıyordu şartlardan dolayı. Ana dilim Kürtçe benim. Yani 6 yaşına kadar sadece ana dilimi konuştum. 6 yaşında farkında olmadan sokakta Türkçe öğrendim ve o günden beri de hep Türkçe konuştuk. Yani Türkçeyi şu anda ana dilimden daha iyi konuşuyorum yani. Ben de Filiz Duman. Bandırma'da doğdum. Liseye kadar orada okudum. Sonrasında 99 yılında üniversiteye gittim. Matematik öğretmenliğini okudum ve bitirdim. 2003 yılında daha sonra eşimle evlendik. Doğu ile Batı'yı birleştirmişsiniz. Tanışmanız nasıl oldu? Ben bir gün dersten çıkmıştım. Fakültemiz 5000 kişilik. Filiz Hanım da o gün derse geç kalmıştı. İşte 5000 kişilik fakültede. Merdivende karşılaştık. Ondan sonra sınıfını takip ettik. Takip o takip. Bir daha bırakmadık. Nasıl bir ailede doğdunuz? Eviniz nasıl bir evdi? Ee, Ev ortamınız nasıldı? Çok hareketli bir çocukluğum geçti. Çok oynayarak çocukluğuma fazlasıyla doyarak geçti. Ben 8 yaşında elektrik gördüm. 11 yaşında televizyon gördüm. Öyle bir köyde doğup büyüdüm. 6 yaşında ayakkabı boyacılığından başlamıştım. Okul çıkışı kahveye gidip ayakkabı boyacılığını yapıyordum. 10 yaşında da lokantada garsonluk yapacak kadar böyle kendimi büyük hissediyordum. 11-12'de de artık lokantalarda sürekli çalıştım böyle. Sonra yatılı okumaya hak kazanınca Erzurum merkeze gittik. Ortaokul, liseyi yatılı okudum. Sonra üniversite sınavına işte 1998'de girip kazanınca ailem ondan sonra köyden taşınmıştı. Üniversite ailemin yanında okumuştum. Kazım Karabekir Fakültesi işte Atatürk Üniversitesi'ne bağlı sosyal bilgiler öğretmenliğini bitirdim. 2002'de. 2002'den bitirmez İstanbul'a öğretmen olarak atanmıştım. 6 yıl İstanbul. Sonra arkasındaki 6 yıl Bursa İnegöl. Ve sonra 3 yıl Sakarya Adapazarı'nda öğretmenlik yaptım. Sizin öğretmenliğiniz nasıldı Filiz Hanım? Öğretmenliğim çok güzeldi. Çok güzel anılar biriktirdik. 13 yıl çalıştım ben de. Branş? Branşım matematik. İlk göreve başladığım yer Batman'dı. 2-3 yer gezdik ve en son Sakarya'daydık. Sakarya'da da işte KYK ile ihraç olduktan sonra. Toplam 14 yıl.
Yani 15. yılımızda görevimizden ihraç olduk. Yani 14 yıl aralıksız İstanbul, Bursa ve Sakarya'da çalıştım. Hollanda'ya gelişiniz nasıl oldu? Ben ülkemde çıkmama taraftarıydım. Çünkü basit düşünüyordum. Bugün yarın görevime dönerim. Zaman geçtikçe düzelemeyeceğini düşündüm. Çok hızlı karar verdik 2-3 gün içerisinde ve hiç kimseyle yardım almadan kendi imkanlarımızla denizin üstünde kendimizi Yunanistan'a attık. Yani ben bir göçmen bir ailenin çocuğuyum. Benim büyüklerim Yunanistan Selanik göçmeniymiş. Ve oraya ilk adım attığımızda Yunanistan'a sahilde ilk karşılaştığımız bayan dedi ki ben de dedi küçükken 6-7 yaşlarındayken Türkiye'den gelmiş. Ve bunu ağlayarak anlatmaya başladı. Yani dedik sizin yaşadığınızı çok iyi anlıyorum şu an dedi. Hani ben de Türkiye'den bu şekilde geldim dedi buraya. Sonra da Hollanda'ya geldik. Biz 2011'de turist olarak Avrupa'ya gelmiştik. Belçika, Almanya, Hollanda'yı görmüştük. O zaman yaklaşık bir 40 gün buralarda vakit geçirmiştik. Üç ülkeyi tanıdığımız için sadece üç ülkenin kıyaslamasını yapmıştık. Hollandalılar bize daha demokrat gelmişler. Daha böyle insana saygı olarak ya öyle düşünmüştük ve bundan dolayı Hollanda'yı seçtik. Hollandalılarla ilişkilerinizi soracağım da bu yolculuk anladığım kadarıyla böyle çok da kolay olmamış. Kesinlikle. Yolculuk esnasında en çok zorlandığınız an hangi an oldu? Ülkemden çıkmadan son akşam. Son akşam çünkü bütün sorumluluk bende. Çocuklarım olayın farkında değil ve yüzme bilmiyorlar. Başımıza ne geleceğini kestiremiyorum. Kaptan da benim, baba da benim, sorumluluk da bende. Sabaha kadar uyumamıştım. Sonucunu kestiremiyordum çünkü benim elimde bir şey değildi. O zorluklardan geldiniz. Evet. Peki buraya geldiğiniz vakit burada en çok zorlandığınız şey ne oldu? Burada en çok beni yıpratan, en çok yoran konuşamamaktı. İngilizce de bilmiyorduk. O yüzden en zorlayan şey dil ve daha sonra da kamplardaki yaşam oldu. Bizim 2 tane kızımız var. Süreç bizim için nasıl zorsa tabii ki onlar için de çok zor bir süreçti. Küçük kızım ilk okula gideceğinde o gece çok ağlamıştı. Anne ben okula gitmek istemiyorum yarın diye. Ne diyeceğini bilmiyordu. Yani hani hangi dilde konuşacak, karşı tarafa, öğretmenine ve arkadaşlarına kendini nasıl anlatacak onu bilmiyordu ve gözünde çok korkuyordu. Çok büyütmüştü ve korkutmuştu. Ama daha sonra çok hızlı, çocuklar bize göre daha hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Dili daha hızlı öğreniyorlar. Yaklaşık 3-4 ay sonra Hollandacayı çok güzel konuşmaya başladı bir anda. Hij was een speciaal beest, nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Zeynep ben. 17 yaşındayım. Şu an Hollanda'da lisede 4. sınıftayım. Öyle. Ben de Zümra. Şu an 12 yaşındayım. Hollanda'nın eğitimine göre lise 1'deyim şu an. Okul dışında başka ilgileriniz de var mı? Okul dışında keman çalıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum Hollanda'da. Bir süpermarkette böyle çalışıyorum. Haftada 2 gün. Yani Hollanda'da o çok var böyle 18 yaşından küçükler genelde çalışıyorlar. Market olsun, gazete dağıtma olsun, çocuk bakma olsun. Haftada 2 kere, günde 3 saat çalışıyorum. Yani okul harçlığını kendin kazanıyorsun o zaman. Aynen, kendi harçlığımı çıkarıyorum çok şükür. Hatta kardeşine bile yardım ediyor olabilirsin yani. Aynen. Hatta söz verdim. Eğer önümüzdeki sınavları güzel geçerse onu Amsterdam'a götüreceğim. İnşallah. Ben de okul dışında işte ben de gitar çalıyorum. Benim daha çalışma yaşım değil ama ben de bir çalışmak isterim yani. Peki Türk olduğunuzdan dolayı okulunuzda size farklı bir davranış oluyor mu? Yani kötü bakımdan olmuyor ama iyi bakımdan yani soruyorlar işte arkadaşım gelip hani bu Türkçe'de ne demek bana öğretir misin diyor. Bir davranış olmuyor. Sadece biraz daha çok yardım ediyorlar. İşte anlayabildiniz mi, yapabiliyor musunuz gibi şeyler oluyor. Ama yani güzel yani yönler. İşte 2 hafta önce hatta bize geldiler. Böyle salonda işte 5 kişi beraber kaldık. Sabahtan öbür güne kadar.
Böyle güzel geçti. Akşam Türk yemekleri yedik. Çok beğendiler. Daha fazla istediler ve gittikleri zaman dediler ki hemen tekrar gelmek istiyorum, tekrar çağır diye. Aranızda daha çok hangi dili konuşuyorsunuz? Galiba Hollanda. Yani şu an Hollandaca gittikçe artıyor. Evet. Ama Türkçeleriniz de çok güzel. Teşekkürler. Peki ne olmak istiyorsun büyüyünce Zeynep? Ya onu çok düşünüyorum bu aralar çünkü az kaldı biraz seçmeme. Diş doktoru olabilirim diye düşünüyorum. Zümra sen ne olmak istiyorsun? Ben daha çok bilmiyorum ama yani galiba tıpla ilgili şeyler yapmak istiyorum ablamınkisi gibi ama ben biraz daha doktor, mesela çocuk doktoru gibi şeyler yani ilgimi çekiyor. Şimdi Erdoğan Bey siz burada sosyal bilimler öğretmeni oldunuz. Evet, burada ismi farklı ama ona denk geliyor. Ona denk geliyor. Siz Evet. matematik öğretmeni oldunuz. Evet. Şimdi bu tabii bir başarı. Dilini bilmediğiniz bu Evet. ülkede çok kısa bir sürede bunu başarmışsınız. Bu başarıya giden süreci de kısaca bir anlatabilir misiniz? İlk buraya geldiğimde sosyal bilgiler öğretmeniyim dediğim zaman kendi vatandaşlarım hani senin branşın burada geçerli değil. Sonra matematik öğretmenliğim burada kesinlikle geçerli olduğunu duymuştuk. Eşim diplomasını göndermiştik yani burada Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz. Burada geçerli mi değil mi diye. Onun yanına benim diplomamı da koyup göndermiştik. Sonra ikimize aynı gün cevap geldi. Benim de diplomam burada geçerli olduğunu Milli Eğitim bana cevap verdikten sonra yeni diploma göndererek öğrenmiş oldum. Bir anda kendimi okulda tekrar Türkiye'den buraya tayin olmuş gibi hissederek göreve başladım. Peki okulda mesai arkadaşlarınızla yani ilişkiniz, onların bakış açısı nasıldı size? 1,5 ay geçtikten sonra bir 10 kişilik bir grup vardı. Grup toplantısı yaptılar. Siz Menhir Duman'ı nasıl tanıyorsunuz? Birer kelimeyle bir küçük kağıdın üstüne yazın. Şuradaydı. Yani işte doğru zıttır azimli, friendlik yani kibar, arkadaşça yaklaşıyor. İşte hail, believed and live yani sıcakkanlı insan, kibar davranıyor. Enthusiast, coşkulu, duygulu, yaklaşım tarzı manasına gelen kişilik özelliklerini yazmışlardı. Yani ben aslında böyle bir niyetim de yoktu ama onlar öyle tanımışlar. Beni mutlu etti yani. Peki öğretmenliği kabul aldığınızda ne hissettiniz? Sadece ağlıyordum. Ya sadece ağlıyordum yani. Bu bir hafta istisnasız ağlıyordum yani. Türkçe'de bir söz var ya, yiğit düştüğü yerden kalkar. Herhalde kendimi öyle hissediyordum. Yani öğretmenlikten düştüm, tekrar öğretmenlikle kalkmak. Sevdiklerimi arayıp ağlıyordum yani. Böyle onlara da ağlıyordum, telefonda da ağlıyordum. Çok güzel. Evet ablam, siz de böyle kısaca bu öğretmenlik sürecinizi bir bahsederseniz güzel olur. Yani sizin bu öğretmenliğe geçiş süreciniz nasıl oldu? Benim öğretmenlik yapabilme ihtimalim eşime göre biraz daha yüksekti. Hollanda'nın matematik öğretmeni ihtiyacı çok fazlaydı. Önce işte dil kurslarıyla başladım. Belli bir seviyeye geldikten sonra bu sefer üniversitede yurt dışından gelmiş olan bizim gibi öğretmenlerin eğitim gördüğü programlar yapılmış, düzenlenmiş. Buna dahil ettiler beni. Yaklaşık 1,5 yıl kadar sürdü. Bir gün bana mail attı okuldaki görüşmüş olduğum idareci. Ukraynalı öğrencilerin olduğu 3 tane sınıf var dedi. Matematiğe yardımcı ihtiyaçları var dedi. Yardıma ihtiyaçları var dedi. Savaştan kaçıp gelen Evet, çocuklar. savaştan kaçıp gelmişler. Yaklaşık 1 yıl olmadı daha tabii ki. 1 yıl olmadı. Rüya gibi gördüğüm şey gerçek olmuştu. Yani hani büyük, ulaşılmaz bir şeydi benim için aslında. Farklı bir dilde bir öğretmenlik yapmak. Ve şu an inşallah güzel bir şekilde ilerliyor. Bunda işte dedim ki bu Allah'ın yani isimleri dedim. Ne yapıyorsun dedim. Bunu okuyunca mutlu oluyorum. Beni rahatlatıyor. Ağlamaya başladı. Yani 5 dakika sonra ağlamaya başladı. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar güzel bir şey insanın bir şeye inanması, kendini bir şeyin yanında bulması ve ondan yardım dilemesi. Bu çok güzel bir şey. Benim o yok dedi. Ve ağlamaya başlamıştı böyle. Bu noktada bir şeyi fark ettim. Kısa sürede burada insanlarla kaynaşmışsınız. Yani burada Hollandalılar, bunlar nasıl insanlar? Bunlarla nasıl bu kadar hızlı bir şekilde kaynaşabildiniz? Bunu merak ediyorum. Şöyle inandığım bir cümle var. Herkes insan,
Herkes güzellikten, herkes samimiyetten, herkes içtenlikten etkilenir. Allah insanlara ortak duygular vermiştir. Benim mantığım bu şekilde. Yaklaşım tarzımın böyle yani tamamen doğal. Sen beni gör, ben seni göreyim. Sen beni tanı, ben seni tanıyayım mantığıyla ama hiçbir hesap yapmadan, hiçbir beklentiye girmeden ve böylece dostluklar kendiliğinden açılıyor. Mesela bu yakınlıklardan örnekler verebilir misiniz? Buraya taşındık. 2. günümüz. İhtiyaçlarımız var. Ne alacağımızı bilmiyoruz. Bisikletle eşimle birlikte gidiyoruz. İşte bir dükkan arıyoruz. Dükkanın adını bile doğru düzgün söyleyemiyorum. Bir hanımefendiye sordum. Bu dükkana nasıl gidebilirim diye. Ertesi gün ona teşekkür için bir hediye aldım. Gittim kapısına dedim ki adres gösterdim sana teşekkür ediyorum. Gülmeye başladı. Sonra birden Türkçe konuşmaya başladı. Bizi içeri aldı. Biz de şaşırdık dedik herhalde 2 kelime Türkçe biliyor. Bundan dolayı baktım eşini çağırdı. Eşine seslendi. Eşi de geldi Türkçe konuşmaya başladı. Tam bir Hollandalı. 2 metre boyu var. Gözleri mavi. Saçları sarı. Ben de Türkiye'den gelmeyeyim. Hollandalıyım. Orada ben çalıştım geldi. Mesela buradaki ilk tanışmamız bu olmuştu. Düzenli olarak görüşmeye devam ediyoruz. Bize ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Burun operasyonu geçirmiştim. O zaman arabam yoktu. Hastaneden çıktım. Buraya nasıl geleceğim? Parka bir baktım. Baktım böyle bir 70'li yaşlarda bir çift oturuyordu. Çok zor anlatmıştım kendimi. İşte şu adrese falan gireceğim. Adam baktı bana. Ben 50 yıl önce bu şekilde birilerini görmüştüm. Yani böyle el kaldırıp birilerinin arabasıyla bir yerlere gitmeye çalışanlar. Ama seni götürebilirim dedi. Beni arabaya bindirdi. O arada ben eşime hızlı bir şekilde telefonu açtım. Beni bir Hollandalı getiriyor. Geldiğinde içeri alacağız sen hani çay işte varsa bir şeyler hazırla diye yolda haber vermiştim. Sonra meğerse o da burada oturuyormuş yani bizim mahallede oturuyor. Dedim içeri gelin bizim kültürde biz iyilik gördüğümüzde mutlaka hemen karşılık vermek istiyoruz. Şaşırdı ben 30 yıldır burada yaşıyorum. İlk defa ya Hollandalı olmayan birinin evine giriyorum. O zaman evimizde bir tablo asılıydı. İşte Allah'ın diğer isimleri. Bu ne işte dedim ki bu Allah'ın yani isimleri dedim. Ne yapıyorsun dedim bunu okuyunca mutlu oluyorum. Beni rahatlatıyor. Ne kadar güzel bir şey insanın bir şeye inanması, kendini bir şeyin yanında bulması ve ondan yardım dilemesi. Bu çok güzel bir şey. Benim o yok dedi ve ağlamaya başlamıştı böyle. Ara ara geliyor. Benim ayaklarım sürekli beni bu eve getiriyor diyor. Bir bahaneyle gelip oturuyor. Ya ben sizleri çok seviyorum. Yani çok böyle geniş bir evde falan oturuyor. Böyle 3-4 dönümlük bir bahçesi falan var ama ben burada çok huzur buluyorum. Bazen geliyor bir bakayım siz nasıl yaşıyorsunuz, bizi izliyor, gidiyor böyle. Mesela markette bir şey anlamaya çalışmıştım bir gün. Yanımda bir hanımefendi vardı, ona sormuştum. O da yardımcı olmuştu. Sonra dedi ki bu benim mailim, sen de mailini vermek ister misin? Vereyim dedim. Sonra bir gün anlaştık, evine gittik. Yani çok çok varlıklı bir aile. Köyün hemen biraz dışında oturuyor. 10 dönüm üzerinde. Yani kendine göre bir saray yapmış, öyle bir yerde oturuyor. Ama sürekli bizimle görüşmek istiyor. Yani bir gün hatta ben sordum neden bu kadar bizimle ilgileniyorsun? Siz gerçekten değerli insanlarsınız, gerçekten dürüstsünüz ve gerçekten çok sıcakkanlısınız. Bundan dolayı kendimi şanslı hissediyorum demişti yani. Ailece bizi çağırmıştı, biz de onların evlerine gittik ikindi vakti. Sonra uzun süre görüşmemiştik, bir gün mesajıma cevap vermemiştik. Geçen çiçek getirip koymuştu. Yani senin mesajına geç cevap verdiğim için çiçek getirip koymuştu yani özür mahiyetinde. Çok güzel. Yani hal dili, kal dili derler ya. Demek ki konuşan dilden daha çok bir insanın halinin anlattığı şeyler insanlara daha çok tesirli oluyor. Sizler biraz o doğal halinizde yani biraz da cesur davranarak insanlarla iletişime geçmekte çok zorlanmamışsınız. Gördüğüm kadarıyla insanlara ikramı çok seviyorsunuz. Evet. Ama her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Kesinlikle. Evde güzel ikramlar yapan birisi olmasa belki o kadar da siz Kesinlikle. getirdiğiniz insanları etkileyemezsiniz. Kesinlikle Gerçekten doğrudur. güzel bir kombinasyon. Gerçekten kesinlikle. Yani misafir ağırlamak bizde zevk. Yani Hollanda toplumu da yani paylaşmayı çok seviyor. Yani çünkü çok gelişmiş bir ülke, zenginleşmiş bir ülke. Herkes kendi ihtiyaçlarını oturduğu yerde giderebiliyor. Sosyal olmak, konuşmak, paylaşmak onların da çok çok hoşuna gidiyor. Bizden daha fazla ihtiyaçları var bana göre.
Ve bunlar bu şekilde yaklaştığında hep olumlu tepkiler alıyoruz yani. Peki mesela bu aile ziyaretlerinde siz başörtülü bir hanımefendisiniz. Bunların dikkatini çekiyor mu? Buna karşı mesela nasıl böyle olumlu veya olumsuz bir tepki veriyorlar mı? Hollanda çok özgürlükçü bir ülke. Yani gerçekten küçüklükten itibaren birbirine saygı duymayla büyütülmüş insanlar. Tabii ki önyargıları var mı? İlla ki vardır. Yani merak ettikleri sorular oluyor. Gerçekten bunlar böyle mi? Hani yanlış görülen, bilinen şeyler konusunda. Bunlarla birlikte karşılıklı diyaloglarla onları aşabiliyoruz. Hatta bir keresinde bir eve gitmiştik. Namaz vaktiydi, namaz kılmamız gerekiyordu. O kişi dedi ki abdest almanız gerekiyor mu? Abdestin ne olduğunu biliyordu yani. Normalde evde hayvanları var. Dedik burası temiz bir yer, burada kılabilirsiniz. Kıbleyi de bulmuş. Düşünün yani hani kıbleyi de biliyor ve hani kıblenin bu şekilde olduğunu hani isterseniz size bulabilirim dedi. Hani bu kadar ölçüde ve bu kadar saygıdeğer insanlardı hani. Bir gün bir tanesi kapı zilini çalıyor. Seni yakinen tanımış, sevmiş, güvenmiş. Sizin peygamberiniz hayvanları seviyor muydu? Bu soruyu sormaya geliyor sana. İşte sen de bildiğin ne kadar güzellikler varsa hayvanlara ne kadar şefkatli yaklaşman gerektiği konusunda onu mesela anlatmaya çalışıyorsun. Böyle bilmiyordum diyor. Nasıl işte ibadet yapıyorsun? Ben şurada seccade var onu göstermiştim. Bu benim için yeter. Bu ne kadar özgür bir din. Çünkü özgürlüğe çok düşkünler ya. Yani şimdi senin camiye gitmen gerekmiyor mu sürekli? Günde 5 kere benim camiye gittiğimi düşünüyormuş. Yok dedim. Çok güzel dedim. Çok özgürlük. Yani büyük bir özgürlük. Bunun her yere gidebiliyorsan bu çok güzel. Evet bu yetiyor bana dedim. Yani Allah'la aramda bu yeter. Çok güzel demiştim. Mesela bunlara böyle kapıda muhabbet edip gidiyor falan böyle. Böyle yani bunlar tabii tanıdıktan sonra, sana güvendikten sonra oluyor yani böyle bu tür sorulara ondan sonra giriyor ve gerçekten de başta müsaade istiyor. Böyle bir şey sormak istiyorum. Cevap vermek istemezsen istemezsin ama ben de bütün sorulara açığım. Çünkü kendinden emin olduğum için ve onlara da herhangi bir kötü bir düşünce olmadığı için bütün soruları çok seviyorum. Yeter ki sorun. Göçün de içinde olduğu bu hayat buraya kadar size ne öğretti? Ülkemizden çıkarken 4 kişiydik. Birer tane sırt çantası vardı. Onu biraz ölüme benzetmiştim. Yani beyaz kefene. Gidince onu sarıp gidiyorsun. Kendi ülken dışında başka yerlerde Allah'a ait olduğunu görüyorsun. Bu topraklar da Allah'ın. Bu kainat hepsi Allah'ın. Ama ne kadar güzellikler de görürsen gör, doğduğun yerleri unutmak asla mümkün değil. İstediğin geldiğin yerde en ideal şeylerle karşılaşsan dahi özlüyorum. Yani özlemiyorum desem doğru değil, özlüyorum yani. Gerçekten özlüyorum. Ama kesinlikle dönmek istemiyorum. Yani artık buraya hizmet etmek istiyorum. Çünkü buraya da büyük bir vefa duyuyorum. Yani 3 yıldan fazla hiçbir rahatsızlık vermeden her türlü ihtiyacımı karşıladılar. Herkesin duyabileceği bir kürsüde olsanız, önünüzde mikrofon olmuş olsa bütün insanlara ne demek isterdiniz? Ne demek isterdim? Aslında demek istediğim çok şey var da en önemlisi galiba adalet ve hukuk, özgürlük. Yani bunun çok önemli olduğunu herkese anlatmak isterdim. Benim için en önemli iki şey şu an bunlar. Bir dönem eşim cezaevinde olduğu için ayrı kalmıştık. Daha sonra Yunanistan'da da belli ayrılıklar yaşamak zorunda kaldık. Biliyorum ki ayrı olan, eşiyle, çocuklarıyla ayrı olan çok arkadaşlarımız var. Arkamda bıraktıklarımda da yani onların duygularına ve buradan her zaman dualarına destek olmaya çalışıyorum. Onun dışında maddi ve manevi yardımlarımızla her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Onlar için gerçekten Allah sabırlar versin. Gerçekten büyük bir zenginlik. Allah en yakın zamanda hepsini inşallah kavuştursun. Hiç kimseyi kültüründen, dilinden, inancından dolayı hor görme. Kesinlikle ona saygı duy ve onu öyle sev. Bir de kendi insanıma şöyle demek isterdim. Çok zenginsin, çok güzelliklerin var. Lütfen bunu kendi kişiliğinle güzelleştir ve güzel sun. Türkiye'de geniş bir arkadaş çevresine sahiptik. Büyük bir çoğunluğunu unutmadım. Özellikle son 4-5 yılda sıkıntı yaşayan insanların
Onları her gün, yakınlarımı daha fazla, her gün anıyorum. Çok güzellik yaşadığımda da bazen benim için keyifli olmuyor. O hüzünlü oluyor. Onu yaşamaya devam ediyorum ama hüzünlü oluyor. Yani kendi arkadaşlarım için umarım çok hızlı bir şekilde özgürlüklerine kavuşup ve güzel yeni bir hayat sahibi olurlar. Çünkü gerçekten bu dünya için gerekli olan güzel insanlar onlar. Gerçekten çok böyle candan, samimi bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum ben. Yani sohbeti kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya bekledim, birçok insan bana yardım edebilirdi, bize yardım edebilirdi, etmedi. Ben nereden bilecektim kardeş olmak için karındaş olmaya gerek olmadığını? Ben nereden bilecektim her karındaşın da kardeş olmadığını? Bunu yaşayarak öğrendim. Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullarım... Buraya geldikten sonra Ahmet Kaya'yı tanıdım ben. Evet, tanıyorduk sanatçı olarak ama şarkılarını ne demek istediğini, ne yaşadığını buraya geldikten sonra tanıdım. Ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Ülkesine çıkarken şöyle demişti: hoşça kal sevgili ülkem. Biz de çıkarken aynı Ahmet Kaya'nın dediği gibi hoşça kal sevgili ülkem, ama ben mezarına dedim ki Ahmet Kaya, sen hoşça kal sevgili ülkem dedin. Ben de senin dediğin gibi dedim ama maalesef hoşça kalmıyorlar, hoşça kalmadılar. Umarım ileride hoşça kalırlar. Beni özümle, bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargıla.